Selam arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu video harika bir video olacak. Çayınızı, kahvenizi alın. Bu videoyu sonuna kadar izleyin. Öncelikle misafirimiz var tabii ki. Misafirimiz Akın Kırgız. Şimdi size kendinden biraz bahsetsin. Buyur Akın. Serkan abi hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Ben Akın, yıllardır sosyal medyayla uğraşıyorum. Instagram'da vesaire çok fazla aktifiz. Milyonluk hesaplarımız var. YouTube'da da 4-5 yıldır varım ama gerçek manada seninle tanıştıktan sonra var oldum. Evet. Onu söyleyeyim yani. Hakikaten son 3-4 aydır büyük değişimler istemediğim, yani hayal edemeyeceğim rakamlara ulaştım şu an. 4 milyon ayıptır söylemesi aboneli kanalımız var. Evet, Bence şimdi onu inceleyeceğiz. takipçiler arasında en iyilerden olabilirim bence, değil mi? Kesinlikle. Şimdi İyi bir hem onu rakam. yani şöyle söyleyeyim, etrafımda gördüğüm en hızlı gelişen en büyük kanal diyebiliriz. Ve bunu aslında yeni teknolojiye yakalayarak yapay zeka ile yaptı. Burası çok önemli. Burası çok Evet. yani çekici. Kanalı inceleyeceğiz. Kanalın üstünde konuşacağız zaten. Sıfırdan birisi sosyal medyaya girse ne kadar sürede ne kadar bir geliri oluşabilir? Yani bu tabii kişinin girdiği konsepte de bağlı olarak değişebilir. Çok mantıklı bir konseptle giriş yaparsa çok kısa sürede para kazanma açıldıktan sonrasını bahsediyorum. Yani bir ayda çok rahat 150-200 bin lira kazanabilir bence. Çünkü bunun örnekleri milyonlarca var. Binlerce var ki sadece senin ekibinde bile bir sürü insan var bunu başaran. Nacizane ben de elhamdülillah başardım çok şükür. Önce Allah'a hamdolsun. Sonra sen bu konuya vesile olduğun için de teşekkür ediyorum tekrardan yeri gelmişken. Ben teşekkür ederim. Öncelikle arkadaşlar şimdi Akın'ın hikayesinden biraz bahsedeyim. Akın aslında zaten sosyal medyayla çok yakın bir kardeşimiz. Instagram'da çok büyük bir sayfası var. Rıfkı Baba. 2.7 milyon, doğru mu? Yok, 2,3 milyon. 2.3 milyon. Evet. Ve yine Instagram'da ve TikTok'ta konsept diyebileceğimiz Instagram sayfaları var. Ve aynı zamanda kendi kişisel Akın Kırgız adında bir YouTube kanalı var ki bu YouTube kanalı benim çok yakından takip ettiğim ve çok sevdiğim bir kanal. Çünkü tamamen doğal, gerçekten özellikle hayvanlara yardım konusunda bence Türkiye'de değil globalde bir örnek kardeşimiz. Ve bir çiftliği de var aynı zamanda ve o çiftliğinde çok güzel dostlarımız var. Onlarla ilgileniyor. Yine halihazırda bir inşaatı var. Evet. Uğraştığı, saçlarını hafiften bir döktürdü diyelim. Bitmek bilmeyen bir inşaat. Ama ciddi anlamda ben yaklaşık 10 yıldır sosyal medyada içerik oluşturuyoruz ve kanal geliştiriyoruz ve bu yolculukta tanıdığım en çok sevdiğim arkadaşlarımdan bir tanesidir aynı zamanda. Eyvallah. Teşekkür ediyorum abi. Akın bizi her zaman, yani bizim verdiğimiz fikirleri beğense de beğenmese de ya da ona mantıklı gelse de gelmese de böyle bir eleği vardır. O eleğe atar onları, içinden beğendiklerini alır ve uygular. Ama kesinlikle dinler sizi yani. Akın da bizim birçok fikrimizi dinledi ama mesela kendisine mantıklı olan bir tanesini yakaladı. Burada bırakın Türkiye'de, hiçbir zaman amacım Türkiye'de böyle bir işte en büyük kanal olayım, Türkiye'de şu izlenme yakalayayım diye benim de bir hiç amacım olmadı. Akın da aynı şekilde. Biz hedef de koymuyoruz önümüze zaten. Bence hedef koymak çok büyük bir hata. Herkesin yaptığı en büyük yanlış bu. Çünkü Akın hedef koyduğumuzda abi, o hedefe ulaştığımızda direkt motivasyonumuz düşüyor. Ne kadar yüksek bir gelir kazansak da, ne kadar en iyi istesek de oraya ulaştığımızdan o gün itibariyle motivasyonumuz düşüyor. Şimdi Ve burada bir araya girmek istiyorum tam bu evet, konuyla alakalı. evet, Bu hastalık bende var. Bende evet, şöyle bir şey var abi. Tam bu anlattığın aslında. Hedef koydum, dedin ki bu kanalı günlük 100 bin takipçi gelsin. Bak abartmıyorum, günlük 100 bin diyorum yani. evet, evet, 100 biliyorum. binden fazla abone kazandığım da oldu bir gün içerisinde. Ki zaten bir ayda hemen hemen 2 milyon abone kastım. Bu ciddi bir şey. Sonra para Kesinlikle. kazanmayla alakalı sen sihirli değneği dokandırdın. Para kazanma hedefi vardı bende. Açıldı. 2 Evet. ay çok güzel kazandım. 3. ay sıkıldım abi. Yani hedefime ulaşmış oldum. Dedim ki tamam, ben bunu başardım. Burada bırakayım. Şu an bu 10 gündür falan kanalı inceleyeceğiz şimdi zaten. Çok fazla ilgilenmedim. Çünkü seninle tanıştıktan sonra böyle insan başarıya ulaştığı zaman doyuyor abi. Aslında bunu yapmamam lazım. Doymamam gerekiyor. Şimdi bunun ilacını sana söyleyeceğim. Ben nasıl yapıyorum? Ben çok başarılıyım demeyeyim ama çok iş yapıyorum ve yani gerçekten tuttuğumu kopartıyorum. Ama nasıl bu? Dediğim gibi hedef koymuyorum. Şuna odaklanıyorum. Bir içerik yaptım, bir kanal oluşturdum. Çok iyi bir kanal oluşturdum. Tabii ki amacım iyi bir şey yapmak orada. Sonrasında bir sonraki videomda bile şöyle yapıyorum. Bu videom bir önceki videomdan daha iyi olmalı. Daha iyi olmalı. Benim hep hedefim daha iyi olmak. Böyle yaptığım zaman en
iyisi oluyorum zaten. Yani en iyisi olana kadar devam ediyor bu süreç. Ama çok öteki zor türlü bir özellik aslında. Yani böyle anlatmakta kolay ama ya, çok zor ve nadir olduğu için zaten Serkan Turanlı oldum. Anladın mı? teşekkür ederim. Çoğu insanda en büyük sıkıntı inanç. İnanmıyorlar. Ve ben bile çoğu kardeşime, yakın arkadaşlarıma bir şey bahsettiğim zaman ya bak bunu şöyle yapın, kazanacaksınız. Şunu kesinlikle yapın. Bakın bu fırsat var dediğimde bana şöyle yapıyor. Ya abi bu kadar kolay olamaz ya. Yani Aynen. bunu bir bilse ki o kadar kolay gerçekten. Hani şöyle kolay. Bu 10 yıllık tecrübeyi ben bir 10 yıllık tecrübeyle sana bunu anlatıyorum. Ama ben sana direkt aslında kısa yollarını söylüyorum. Sen bunu uygulasan başaracaksın. Tabii ki bu kadar kolay değil bu iş. Ama ben sana hazırlıyorum. Nasıl tarifi veriyorum yani. Yapsan ne kadar Ya güzel olur. haritayı çıkartıyorsun aslında. Ben o tarifi tabii ki 10 yılda topladım Tabii. ama sana bunu sunuyorum. Bunu kullanıp kullanmamak sana bağlı. Bunu sen kullandın. Şimdi ufak bir başarı gibi zannedilmesin ama 1,5 ay sürede 4 milyon aboneye geçtin. Doğru Evet. mudur? Şimdi bunu da ne zaman başlamış, nasıl gitmiş inceleyeceğiz. Eğer iznin varsa kanalını incelemeye geçelim. Kanal senindir abi. Eyvallah. Şimdi Akın'ın kanalının içindeyiz. Öncelikle bir dışarıdan bir bakalım nasıl bir kanal, bir onu görelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi aslında yapay zeka ile oluşmuş bir kanal normal şartlarda. Öncelikle Akın ilk videolarında gördüğünüz gibi full yapay zeka ile yapmıştı. Şöyle videoya bakalım hatta. Vay be, dün gibi hatırlıyorum. Evet, bence harika bir video. Gördüğünüz gibi aslında bir senaryo var. Burada bir özgünlük var. Yani Akın burada bir senaryo oluşturmuş ve bu oluşturduğu senaryoya ChatGPT üzerinden oluşturduğu bu senaryo ile beraber biraz da özgünleştirmiş metni aslında. Daha sonrasında da görsellerini oluşturup altına müziği de koyup güzel bir aslında bize video çıkartmış oluyor. Bu videoda baktığımızda ilk videonun 48 milyon izlendiğini görüyorsunuz. Burada şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Daha sonrasında bu kanal belli bir aboneye gelip para kazanma işine geldiğinde aslında para kazanma açılmadı. Doğru mu Akın? Evet. Ve tekrar eden içerik yedi. Yani YouTube dedi ki kanala hayır sen bu şekilde YouTube'dan gelir kazanamazsın. Çünkü bu tarzda çok kanal var. Kedi kanalı yoktu belki ama bu tarzda yine resimlerle video yapan çok kanal var. YouTube burada Akın'a dedi ki dur kardeşim burada ben özgün bir şey görmüyorum. Ses yok, insan yok, bir görüntü yok dedi ve tekrar eden içerik verdi. Ama biz burada tabii ki hemen pes ettik mi? Hayır. Akın'a gene bir yol haritası çizdik. Dedik ki kardeşim bu videolarda kendini koymalısın ve sen bu videolara aynı zamanda tepki vermelisin dedik ve Akın da bu şekilde videolarına devam etti. Şurada gördüğünüz gibi artık kendi var. Bu videoda bakalım hatta. Burada da aslında biz şunu yaptık. Dedik ki YouTube'a tamam burada resim yapay zeka, ses bir alttan sonuçta halihazırda olan bir ses ve senaryoda diyelim ki basit. Tamamen bir insan yapılmış bir senaryo demeyelim. Ama bak biz bu videoyu oluşturuyoruz ve bu videoya bir yorum katıyoruz, tepki veriyoruz. Yani videoyu izleyerek üzülüyoruz ya da seviniyoruz ya da videoya işte kötü bir şey olduysa sinirlenebiliyoruz. Bu videolara Akın yüzüyle tepki verdi. Daha sonrasında biz bir itiraz videosu oluşturduk YouTube'a görüntülü bir şekilde. Bu videoda da eğitim setimizde de var. Reklamımızı yapalım. Nasıl bu itiraz videosunu oluşturursunuz diye. Bu videoda da biz YouTube'a tamamen bütün derdimizi anlattığımız tabii ki ince ayrıntıları var. O ince ayrıntıları yapmadığımızdan kesinlikle istediğiniz kadar derdinizi anlatın. Yine para kazanmanız açılmıyor. Çok özel bir sırrın da abi. Evet. Şöyle söyleyeyim, bütün emeğin kilit noktası aslında bu sır. Kesinlikle. Daha sonrasında bu videoyu gönderdik YouTube'a ve YouTube bunu kabul etti ve para kazanmasını kanalın açtı. Şimdi de bu kanalın büyümesine bakalım mı? Nasıl büyümüş? Ne kadar bir aboneyi ne kadar sürede almış ve neler yapmış? Şimdi ona geçelim. İçerik stüdyosuna girdiğimizde
Buradan şimdi son 365 yapıyorum. Şimdi öncelikle aboneye bakalım. Gördüğünüz gibi abone sayısı günlük 20-25 abone alıyormuş. Daha sonrasında sıfır bir kanal. Daha sonrasında gördüğünüz gibi günlük 20 bin abonelerle başlayıp 80 bin abone derken bir günde 171 bin abone aldığı gün olmuş. Doğru mu? Evet abi. Daha sonrasında yani 100 bin demiştin de 200 bine dayanmışsın. Biraz önce kaçmış hedefin. Gördüğünüz gibi 130 bin, 104 bin. Yani şu 100 bin aboneler, bunlar size küçük gelmesin arkadaşlar. Gerçekten normal bir kanalda 100 bin aboneyi bazı insanlar 2 ya da 3 yılda da yapabiliyorlar. Burada gördüğünüz gibi bir günde 171 bin abone geldiği olmuş. Daha sonrasında yine stabil abone gelmiş, devam etmiş ve şurada bir düşüş var. Burada da demek ki Akın'ın performans Kontrol. Flash'tan sonraki performans düşüklüğü diyebiliriz. Ama Şimdi yine de şöyle düşün. Yani o günlük 170 bin aboneyi gördükten sonra yani jubile yapmam lazım değil mi? Kesinlikle mantıklı olanı. Daha sonrasında gene, hatta son 28'e de bakalım. Yine 2000-3000 abone geliyor. Şurada bir düşüş yaşamış bir günde. Ama şu an gene güncel 3500 abone, 3000 abone geliyor. Şöyle yine 365'e baktığımızda totalde bugüne kadar 1 milyar izletmiş. Gerçekten tebrik ediyorum Akın. 1 milyar izlenmesine karşılık olarak da 7.800 yani 8.000 dolar bir gelir kazanmış. Buna da baktığımız zaman 256 bin lira bir gelir kazanmış YouTube'dan. Ve bunu şöyle düşünün arkadaşlar. Ocak ayının, yani Şubat diyelim. Şubat'la Haziran'ın ortası. Şubat, Mart, Ve Nisan, şöyle Mayıs, bir 4 süre ay. kanal yani çok zirvedeyken para kazanması kapalıydı. Yani ben son Evet bak. 48 saat izlenmem ortalama işte 50 milyon 60 milyon civarıydı. Ben para kazanmıyordum. Evet, şurada belli zaten. Bak şurada bu izlenmeleri görüyorsun ama para kazanma 17 Mart'ta başlıyor. Ama sen Aynen öyle. kanala aslında 27 Ocak'ta başlamışsın. Tabii ki. Ve bu geliri de dediğin gibi bu 1 milyar izlenmenin karşılığı değil aslında. Sen Değil. aslında Mart'ın ortası, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Aslında 3 aylık bir süreçte 256 bin lira kazanmışsın. Öyle gözüküyor. Evet. Ve arkadaşlar inanılmaz olan aslında gerçekten 4 ay gibi bir sürede 4.1 milyon abone yapması ve şu anda gördüğünüz gibi 8 hala 2,5 milyon, ki çok fazla aktif olmamasına rağmen bence bu kanalda aktif olursan bu kanal 48'i 30 milyonlara tekrar çıkabilir. Peki bakalım bu kanal 48'i nerelere çıkmış? Bir günde 2 milyon izlendiğin olmuş ve şurada bir güne de baktığımız zaman 44 milyon 48'i görmüşsün bu kanalda. Evet. 44 milyon 48'i görmüşsün. Yine en yüksek kazandığın gelir de, gerçi o pink yaptığın zaman da gelir kazanmıyormuşsun bu arada. Maalesef. Reklamı burada kazanıyormuşsun. En çok kazandığın günde 302 dolar bir gelir olmuş. Evet Ama arkadaşlar, ciddi bir para. Yani hemen hemen 9 bin liraya yakın bir rakam yapıyor değil mi? Kesinlikle evet. Ve şuradan en çok izlenen videolarına da bakalım. Gördüğünüz gibi 76 milyon, 50 milyon, 43 milyon bu şekilde izlenmeleri var. Aslında herkese büyük ders olabilecek bir kanal. Ne anlamda? Piyasada biliyorsun ki çok bilgi dönüyor. İşte yapay zekadan para kazanılır diyen kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var, eğitimciler. Onları taşlıyorlar. Ya bu kadar kolay mı? Yapay zeka ile para mı kazanılır vesaire. Burada da aslında yapay zeka ile para kazanabildiğimizin net göstergesi bu ve bunu Kesinlikle. özgünleştirerek, ama özgünleştirmediğiniz anda marka olamıyorsunuz zaten. Şu anda bence Akın'ın kanalı bir marka kanal. Nedeni kendisi var. İnsan var o videolarda. Seni de tanıyorlar. Yüz tanınırlığı da oluyor bir yerde bu. Ve burada yapay zekadan da destek alıyor. Yani %80'e %20 bir oran var. Para da kazanabiliyorsun. İşin Ya bir de açıkçası. şöyle bir durum. YouTube bir teknolojik ürün değil mi? Yani Evet. netice itibariyle öyle bir şey. Ve ben bu teknolojik ürüne farklı bir teknolojiyle beraber ekmek parası kazanma noktası arıyorum kendime. Şimdi ben bazı görselleri de yapay zeka ile yine hareketlendiriyorum. Animasyona çeviriyorum. Evet, onu da gösterelim. O da var. Yani birçok videomda onlar da var. Hı hı. Bir bakıma hani bunu harmanlıyorum. Bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Tabii ki sadece yapay zeka ile olmaz. Yapay zeka ile kendi zekamızı birleştirip bir şey üretmemiz gerekiyor. Ürettiğin zaman başarmama ihtimalin sıfır gibi bir şey ya oluyor yani. Yani Çok ben bu kanalı ilk senden hep yıllardır aslında insanlardan daha çok şanslıyım diğer eğitim alan arkadaşlardan. Biz yıllardır her muhabbet arasında bir eğitim alıyordum senden. Evet. Hakikaten teşekkür ediyorum bu konuda. Bu kanalı açma hikayemden de böyle bir kısaca bahsedeyim. Senden Evet. aldığım bilgiler yani çoğunu uygulamamıştım. Sebebi de şu. Hakikaten inandırıcı gelmiyor. Ya bu kadar basit olamaz diyordum. Bir gün Evet. oturdum yapacağım lan dedim, tamam mı? Abi içerikleri oluşturdum. Kanala yükledim. Nereden baksam bir 7-8 tane video yükledim. Ve bir süre girmedim kanala. Ve kanalın abone sayısı yok, tamam mı? Aradan bir hafta geçti. Ulan dedim ben kanal açmıştım. Bir de içine video yüklemiştim. Ne oldu acaba? Unutmuştum yani tutmaz diye. Abi bir Evet. girdim kanala 180 bin abone var.
İzlenmeler uçuyor öyle. Şey dedim ya, yok ya bu kanal benim değil. Ben nasıl başkasının kanalına girdim acaba? Ya direkt eşimi aradım. Dedim kanala girip bakar mısın dedim. Baktı, inanmadı bir süre tabii ki. Daha sonra ben üstüne gidince, yani senden öğrendiğim teknikleri, hatta direkt seni aradım. Abi dedim, işte böyle bir şey Evet. oldu. Ne yapmam lazım? Sen beni yönlendirdin. Nacizane böyle fikirlerinle. Onlara da uyunca tabii ki rızkın sahibi Allah, çok güzel bir geri dönüş oldu. Ama Evet. işte bende şu var. Yani bu aslında şu an bana göre çok iyi bir imkan. 4 milyon abone gerçekten bir Evet. insanı yıllarca belki para kazandıracak noktada, bir asgari ücret standardında kazandırır en kötüsü. Evet. Yatarak bile yani buradan şu an kazanabiliriz Allah'ın izniyle. Benim tek sorunum, maalesef motivasyonumu kaybediyorum. Şu an bu kanalı bu noktaya getirdim ya, bir tane daha açıp onu da bu noktaya getirsem onu da bırakırım. Yani Ama maalesef benim böyle kötü bir verdiğim huy ilacı var. kullanacaksın. Benim verdiğim ilacı kullanacaksın o zaman. Yani Evet. hedef Hedef koymayacaksın abi. koymayacaksın. Hedef Kesinlikle. Ve olmayacak. abi hedef olmayacak ve sadece içerik üretmeye, daha iyi üretmeye çalışacaksın. Bunu şu anda Evet. aslında MrBeast de uyguluyor. MrBeast'e baksana, bitmeyen bir enerji var adamda. Ve şey yani, Kesinlikle. her videosu olağanüstü daha iyi. Çünkü adam kendi de söylüyor yani, hedef yok. Hedef koyduğun zaman, bir de zaten hedef koymak tehlikeli bir şey ya. Hedef Çok koyduğun tehlikeli. zaman abi o hedefe ulaşamadığın zaman pes de edebiliyorsun. Ya da çok büyük hedef koyup hiç ulaşamayıp aslında önünde kesebiliyorsun. Hedef küçük küçük ilerler. Emek verirsin, bir çocuğu büyütüyor gibi düşün. Yavaş yavaş büyür ve mezun olur çocuğun bir okuldan. Yani hedef koymayacaksın abi. Bir de Kesinlikle çok doğru. şunu söyleyeceğim. Çok mesaj alıyorum. Bir sürü bu arada Instagram'dan mesaj alıyorum. Abi ben de yapıyorum, sıfır izlenme, nasıl? İşte VPN kullanayım mı? VDS kullanayım mı? İşte abi bunun sırrı ne? Arkadaşlar evet, kesinlikle sıfırdan, hiçbir bilgi olmadan bu kadar kolay diyoruz ama değil. Kesinlikle bir bilgi şart, bir altyapı şart. Akın'da biz dediği gibi işleyerek oldu ki kendi bilgisi de vardı. Zaten Akın bu piyasada benim gibi en eskilerden biri. Yani herkes Evet. Akın'ı, piyasadaki herkes tanır yani. Ama yine herkesin odaklandığı bir yer var. Ben mesela YouTube'da algoritma kısmında odaklıyım. Akın YouTube'da çok bilgisi var ama Instagram'da bence en iyilerden birisi. Yani ama yine de herkesin çok iyi bildiği bir alan oluyor işte. Akın Instagram gibi, örnek veriyorum. O yüzden burada da ben bütün zamanımı YouTube'da geçiriyorum. Ve bütün trikleri biliyorum. Sıfır izlenme diye bir şey yok YouTube'da. Orada bir hata vardır. O yüzden diyoruz, eğitim alın, bizim anlattıklarımızı uygulayın. Çok basit gelse de. Ya zaten O şöyle bir yüzden durum var. Eğitim setinin de, yani dışarıdan bir izleyici olarak söyleyeyim. Çünkü eğitim setinin de içeriklerini çok iyi biliyorum. Sen bizimle paylaşmıştın. Orada şunu demek istiyorsun. Ben 10 yıl buraya emek verdim. Hatalar yaparak bu tecrübeleri kazandım. Sizin kesinlikle. bu hataları yapmanıza gerek yoktur. Bütün her şeyi tecrübe ettim. Kitap haline getirdim. Buyurun açıp okuyun. Bu kadar Aynen. basit. Yani aslında örnek verin, bakın ben yıllardır sosyal medyayla uğraşıyorum. Sen olmasaydın, yani sen vesile olmasaydın, ben bu kanalın para kazanmasını açamayacaktım. Orada Evet. eğitim setinde paylaşmışsın. Çok önemli bir nokta. Evet. Ben kendim burada sıradan bir itiraz videosu çekecekken sen beni katı bir şekilde engelledin Evet, ve yani buradaki o bildiğiniz itiraz kavga videosu ettik. kavga Kavga ettik ettik. yani. Katı demeyelim. Bağırdım, dedim ne yapıyorsun? Çekti bana bir video attı. Ve Dedim bu son ne? hakkımda aylar sonra tekrardan bir hakkım olacaktı ki iş işten geçmiş Evet. olacaktı. Şükür engelledik. Ben seni o an dinledim. Allah razı olsun. Ve para kazanmam açılmıştı. Yani sen bütün tecrübelerini, bütün gerçeklerini eğitim setinde toplamışsın. Bu çok güzel bir şey. Yani aslında sen balık vermiyorsun abi. Balık tutmayı öğretiyorsun insanlara. Evet, Tam kesinlikle. bağımsızlıklarını ilan etmelerini sağlıyorsun o verdiğin eğitim setiyle. Bu arada Kesinlikle. eğitim setinin reklamı gibi oluyor ama hakikaten işin gerçeği bu Bu arkadaşlar. insanlar artık, ben yapmıyordum da, artık faydalansın gerçekten istiyorum. Doğruyu öğrensinler. Bak piyasada çok gerçekten bu işi bilmeyip de sırf para kazanmak için boş boş iş yapanlar var. Yani Evet. sağda solda forumlarda bir iki tane bir şeyler okuyorlar. Çıkıyorlar videonun karşısına. Bak ben 2 aydır video atmıyorum. Şimdi bu video belki 2 ay sonra gelen bir video olmuş olacak. Kötü dediğim videoları gördüğüm zaman yani işten insanı soğutuyorlar. Yani forumda bir yazı görüyorlar. Yanlış bir yazı. Hatta İnsanlar o yazıdaki şeyleri yapsalar kanallarını yanlış yönlendirmiş olacaklar ve bunun videosunu çekiyorlar ve kendileri de inanıyorlar yazıya ve çekiyorlar. Ve ben üzülüyorum. Yani tecrübe etmemişler. Ellerinde kanal yok. Şu an benim elimde 60'ın üstünde kanal oldu. Şu Evet. 2-3 ayda çoğaldı bir de bu olay. Ben yıllardır tecrübe ederek bu tecrübelerimi yansıtıyorum ve arkadaşlar forumdan yazı ok. Ve bir Yani şey sen daha var. yaşadığın her şeyi anlatıyorsun aslında. Kesinlikle. O son şeyi de söyle, ben de konuşayım abi, söyleyeyim. Bir de yine kıyas yapanlar var. Neden
bu eğitim pahalı, bu eğitim düşük, bilmem şu şöyle, bu böyle. Herkes kendi kalitesini kendi belirler. Ben orada forumdan bir eğitim seti oluşturmadım. Gerçekten yaşanmışlıklarla bir eğitim seti oluşturdum. Bu kalitemi, bu kadar emeğimi gidip ucuza tabii ki koymam. Ama şu an bayram nedeniyle bir indirim var. Bunu da kaçırmalarını istemem. Değerlendirsinler. Arkadaşlar belki birçoğunuz görmedi ama ben Serkan abiyle yıllardır konuşuyorum. Arka planda bana gönderdiği ekran görüntüleri var. Bazen sinirlerim tepeme çıkıyor. Ulan nasıl olabilir diyordum ya. Yani benim şimdi Ona da şahsi inanmıyorsun YouTube değil mi? kanalımda İnandırıcı değiller. 600 bin abone var, tamam mı abi? Evet. Sen resmen dalga geçmiş gibi 20 bin aboneli, 30 bin aboneli kanallardan benim kazancımın 2 katını gösteriyorsun. Evet. Şimdi sinirleniyorsunuz ister istemez. Ama şimdi diğer taraftan baktığınızda abi bu adam 10 sene YouTube'a kafayı patlatmış. Yani manyaklık derecesinde arkadaşlar bilgiye sahip. Bazen kanalıma giriyor işte ayarlamalar yapıyor. Ya diyorsun sen bunu nereden gördün? İşin garip tarafı yani YouTube temsilcisiyle görüntülü konuşuyor arkadaşlar. O kişiye bile bilgi veriyor. Yani hakikaten bu algoritmanın içinden geçmişsin abi. Evet, şükür. Yani çok uğraştık ama şu an bayağı da kişi kurtardık diyebilirim. Aslında şöyle şu an bana ne kardeşim ben paramı kazanayım devam edeyim diyebilirsin ama Serkan abi ben çok iyi tanıyorum. Bana belki saatlerce arkadaşlar bir şeyler anlatıyor. Yani sırf benim faydama benden zerre bir beklentisi yok. Evet. Maddi beklentisi yok. Farklı bir çıkarı yok. Çünkü ayrı şehirlerdeyiz. Beraber belki 3 gün gezmişizdir, 2 gün gezmişizdir real hayatta. Ama çıkarsız menfaatsiz bana yani yıllardır bir şeyler sorduğum şeyleri dakikalarca anlatıyor bir beklentisi olmadan. Sen de aslında öğrendiğin bilgilerin sadakasını veriyorsun abi bize paylaştığın şeylerle. Yani bu da çok güzel bir şey ve seni bu noktada tutan senin karakterin aslında. Ben şahsen senden bugüne kadar hiçbir kötülük görmedim. Allah razı olsun. İnşallah benim faydalandığım gibi faydalanmayan insanlar bunun farkına varıp faydalanmaya devam eder inşallah diyelim. İnşallah. Ya bir de Akın biz eğitim seti diyoruz, bunu satıyoruz ama mesela bu aslında bizim bundan sonra işimiz başlıyor. Eğitim seti alan kardeşlerimizi Discord'da bir gruba topluyoruz. Discord'da bir kampüsümüz var. Orada kafasına takıldıkları soruları soruyorlar. Burak aynı zamanda ortağım hem de kardeşim var. Ve o da birebir onlarla ilgileniyor. Orada da yayınlar yapıyoruz. Özel yayınlar. Çok başarılı genç kardeşimiz var. Yani gerçi 40 yaşında 50 yaşında da başarılı arkadaşlarımız var. Ama birbirlerine yardım ediyorlar, kapaklarını atıyorlar, kanal analizlerini atıyorlar, birbirlerinin iş fikirleri veriyorlar. Resmen orada aslında birbirlerini büyütüyorlar. Bu da çok güzel bir bence Bir de olay. motivasyon da oluyordur orada ister istemez. Kesinlikle, kesinlikle. Yani sırf öyle bir grupta, öyle insanlarla kanal geliştirmek için bile bu işe girerdim yani. Ve gerçekten çok güzel de kanallar yapıldı. Evet. Akın gerçekten hem geldiğin için hem kanalını incelettirip arkadaşlara aslında sen şu anda çok güzel bir şey verdin. Onlara bir umut yani ve yapabileceklerini gördüler. Yani kanalın içini gördüler, dışında gördüler. Ve bunun olabileceğine artık kendi gözleriyle inanıyorlar. Sen de benim gibisin aslında. Bana yardım etti diyorsun. Senin gibi birçok kardeşime yardım ettim ama aynı şekilde ben kendim gibi insanlara yardım etmişim. Bunu da görüyorum. Eyvallah. Sen de şimdi buradaki birçok gence yardım ettin aslında. Ve bunu içtenlikle yaptığını ben de biliyorum. Sen zaten her konuda da böylesin. Bunun için senden gerçekten teşekkür ediyorum. Söylemek istediğim motivasyon böyle bir de senden gerçekten insanları motive edecek konuşma istiyorum. Ondan sonra da teşekkür edip gene herkese kapatacağız. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, YouTube büyük bir okyanus ve içinde binlerce dolar yatıyor. Kesinlikle siz de elinize oltayı alıp yemi ucuna bağlayıp o okyanusa atmanız gerekiyor. Yani bunun için hiçbir şey beklemenize gerek yoktur. Ben 4 milyonluk kanalı iPhone 12 Pro Max ile yaptım arkadaşlar. Tamam ya, herhangi bir sermaye de gerekmiyordu. Günlük kullandığım telefondu. 1 lira dışarıdan para yatırmadım. Bedava bir şekilde Serkan abi gibi bir insandan tecrübelerini aldım böyle. Onlar bir yemdi benim için. Oltanın ucundaki iğneye bağladım. Bismillah dedim, okyanusa attım arkadaşlar. Bana 4 milyonluk bir balık geldi. Belki size 5 milyonluk bir balık gelir. O yüzden Bismillah deyip kalkın ve deneyin. Kaybedecek hiçbir şeyiniz yoktur. Kesinlikle. Çünkü zaten dışarıda bir sürü zaman kaybediyoruz. En azından bunun geri dönüşü parasal olarak hayatınızı değiştirecek seviyelerde de olabilir. Olmazsa bile hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. Ama denemeniz size birçok şey kazandırabilir. Yani ben elhamdülillah bir noktada başardım kendimce yani. İnşallah izleyen kardeşlerimiz daha iyisine başarır ve bu işin zirvesine otururlar. Vallahi çok güzel konuştun. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah, Bakın, rica ediyorum. ayaklarına sağlık kardeşim. Teşekkür ediyoruz. ediyorum abi. Çok Evet. sağ ol. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu videonun da maalesef sonuna geldik. Ama bu tarz videolar
kanal incelemeleri, yaptığımız konsept kanalları, nasıl yaptığımızı öğrenmek istiyorsanız bu videoyu bir beğeni atın ve bir yorum atın. Biz de bakalım bu tarz içerikler istiyor musunuz? Ona göre bu içeriklere devam edelim. Teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.